Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında 1900 dolar üzerinde kalıcılığının sağlanamaması ve dolar endeksindeki görülen yükselişin ardından ons altının değer kaybettiğini gördük. Hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ile fiyatlardaki oynaklık artabilecekken Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında güncellenecek olan ekonomik projeksiyon yatırımcılar için önemini koruyor. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1875 ve 1890 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1855 ve 1840 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altında 1900 doların üzerinde kalıcılığının sağlanamaması ve doların küresel piyasalarda değer kazanması ile geri çekilmelerin hızlandığını gördük. NATO görüşmesinden önemli sonuçların alınacağı beklentisiyle Türk lirasındaki değer kazanımı sürerken gram altında da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 510 ve 515 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü bir hareketlerin olması durumunda ise 495 ve 485 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere Merkez Bankası yetkilisi Haldon, enflasyonun kontrol edilebilmesi adına Merkez Bankası'nın parasal musluğunu kapatmayı düşünmeleri açıklamalarını yaptı. İngiltere'de kademeli normalleşme adımları çerçevesinde 21 Haziran'da tam anlamıyla açılması beklenirken artan mutasyon endişeleriyle açıklanan planın 4 hafta ertelenmesine sıcak bakılıyor. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda hareketlerini yukarı yönlü devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,4130 ve 1,4155 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,41 ve 1,4080 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar-yen paritesinde ise Japonya Merkez Bankası salgın sonrası ekonominin toparlanması adına ekonomiyi desteklemek için pandemi yardım programını uzatabileceklerinin açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz hafta Başkan Suga yaz aylarında büyük bir destek paketi açıklayacağını söylerken dolar-yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 110 ve 110,85 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarını görmemiz durumunda ise 109,30 ve 109 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a step.